Esra ile Instagram'dan tanışıyoruz. Sağ olsun çok güzel bir mesaj attı. Teşekkür ederim bu arada. Böyle işeyen insanlar gördüm, çıplak insanlar gördüm. Very nice to meet you. My mother. No way, you look like sister. Brokoli dediğimiz o yeşilimsi ürün var ya, o da serbestmiş burada. Sokaklarda içebiliyor insanlar değil mi? Belçika çikolatası dediler, dişim kırıldı. Istanbul, I think, wow, Istanbul is so nice and man, it's so nice and everything is beautiful, but when we come, oh my god, it's not a good experience. Eşcinsel barlar vesaire de fazla var. You have nice hair, brother. Thank you. You just draw? Yeah, I dyed it myself. Sen Türkken burada seni zora sokan oldu mu? It's a bit expensive, huh? The nice view, huh? That's why. You look younger. Oh, thank you, my friend. Biz burada çok iyi bir yerde kalacağız. Double Tree'de. Gargamel dediniz, Şirin Baba dediniz. İşte hepsi aslında Belçika'dan çıkıyor. I started like 1 week ago and I doing the project here in Brussels. Bu küçük hali mi? Bu nasıl küçük ya? Istanbul, İstanbul. Izmir. I'm from İzmir. Really? Yeah. How was the beer, bro? Did you like it? Tap water. Better, brothers. Bizim tüm Türkiye buradaymış ya. Hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Bazen videolarda diyorsunuz ki Sezer altyazılar üst üste geliyor. Arkadaşlar YouTube'un sağ alt sekmede ayarlar kısmında altyazıları kapat seçeneği var. Hangi dilde izlediğinizi bilmiyorum. Dilleri kapatın. Zaten biz altyazıyı fazlasıyla koyuyoruz. Onu öyle yaparsanız üst üste binmez altyazılar. Böylelikle çok daha rahat izlemiş olursunuz. Haberiniz olsun. Salut, ça va. Hallo, wie geht's dir? Flemenkçesinde siz söyleyin arkadaşlar. Şu anda 45. ülkem Belçika'dan hepinize sevgiler arkadaşlar. İstanbul'dan yaklaşık 3,5 saatlik yolculukla Pegasus'la beraber geldim. Hatta size şöyle bir bilgi vereyim, saçmalık. Ben İzmir'den İstanbul'a şu anda İstanbul Belçika'ya uçtuğumdan daha pahalıya uçtum. Bir tanesi 3200'dü, bir tanesi 2900'dü. Bir tanesi 1 saat sürüyordu, bir tanesi de 3,5 saat. Siz anlatın ya, ne diyeyim ben size. Neyse, şu anda Belçika'dayız arkadaşlar. 3 tane farklı dilin olduğu bir ülkeden bahsediyorum ve burası benim 45. ülkem. Ulan hep geleceğim dedim. Bir türlü gelemedim. 46'da dibimizde Lüksemburg var. Oraya da gideceğiz. Şimdi arkadaşlar videoyu durduruyorsunuz. Her zamanki gibi yaptığımız gibi. Lütfen zahmet olmazsa bir tane beğeni, bir tane de yorum yazarsanız alta çok sevinirim. Şu an ben size 45. ülkem Belçika'dan seslenirken size Belçika'nın tarihçesinden bahsedeceğim. Biraz da aynı zamanda şehirlerini gezeceğiz. Önce Brüksel'deyiz. Brüksel'de indik zaten. 1,5 saatlik yolculuğumuz var. Sürpriz bir konuğum var. Sürpriz bir konuğumla beraber size Belçika'yı da tanıtacağız. Daha sonrasında Brüj'e geçeceğiz. Oradan belki de Gent'e geçeceğiz. Oradan da Lüksemburg'a trenle gideceğiz. Uçuş gerçekten konforluydu. En arkaya attım. Yine kendimi yine bomboştu. Her zaman söylüyorum, uzun yolculuklarda en son binin. Eğer arkası boşsa atın kendinizi oraya. Güzel geçer. Neyse, ben heyecanlıyım çünkü ilk kez tam 6 yıl sonra Türkiye'ye dönmüştüm. 1 yıl kalmıştım. Fethiye'de yaşamayı denemiştim. Fakat beceremedim. Şimdi tekrardan yollara çıktım. O yüzden hazır olun. Sezer Yılmaz'la dünyayı gezmeye. Tabi ne giyeceğiz? Hemen reklamı da yapayım. The Sezer Collection'da arkadaşlar. Şapka bizim, tişört bizim, yeni şort bizim. Şort nerede? Çorap bizim. Daha ne yapalım? Haydi videoya geçelim. Şu an neredeyim biliyor musunuz? Merkezden en uzak olan havaalanı Charleroi-dedim. Yaklaşık 1-1,5 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Merkeze gideceğiz. Oteli nereden tuttum? Tam merkezden tuttum ki yolculuklarımız daha kolay olsun. Tren istasyonundan karşıya geçelim diye. Şurada da bavullarımızı bekliyoruz. Çok küçük bir havaalanı. 3 tane bandı var zaten. Sıra da yoktu. Hiç polis bir şey de sormadı bana. Öyle girdik. Buradan da eşyamızı alıp gideceğiz. Tabii en zor kısım ne sizler için? Geldiniz havaalanından ya taksiye bineceksiniz ya otobüse ya da metroya binip şehir merkezine gitmek zorundasınız. Fakat internetiniz olmayacak. Çünkü merkezden uzaktasınız ya da havaalanlarında satılan sim kartlar pahalı olabiliyor ya da operatörünüzü kullandığınızda ekstra fiyatlar çıkabiliyor. O yüzden sizi kurtarmaya geldim. Esimayo sayesinde daha önceki bölümlerde söyledim. Dünyanın bambaşka yerlerinde de kullandık. Çok da memnunuz. Hatta en son bir 5 euro bakiyem vardı. Hala onu kullanıyorum. Hiçbir tekrar sim kart almama gerek kalmıyor. Direkt aktif edip telefonumdan iOS ya da Android'inizde varsa uygulamayı da indirip zaten buradan görebiliyorsunuz. Tık işleminizi yapıyorsunuz. Mesela Belçika'dayız değil mi şu anda? Hemen yazalım. Bak Belçika'da abi istersen benim gibi kullandığın kadar öde. İstersen Belçika'da 5-10 gün kalacaksan paket al 30 günlük. Bunu kullan. Daha avantajlı olacaktır. Tamamen tercih senin. Mesela 10 GB 13.90 dolar. Gayet de yeterli olacaktır. Özellikle Instagram paylaşımlarınıza vesaire. Şimdi 180'den fazla ülke
Türkiye'de kullanabildiğiniz Esim.io'yu OneSIM teknolojisi sayesinde tekrar kurmanıza da gerek kalmıyor. O kadar güzel ki kullanımı. Ben şimdi Türkiye'deydim. Kendi hattımı kapattım. Bunu açtım direkt. Tık bağlandım internete. Mesajlar gelmeye başladı. Bu sayede taksi de tutabiliyorum. Ya da kim alacaksa beni ona rahatlıkla da mesaj atabiliyorum. Bu kabusu ortadan kaldırıyoruz. Ve şu anda Esim.io'da bir kampanya da var arkadaşlar. Sezer 2 kodunu kullanarak $2 hediye alabilirsiniz. Daha ne yapalım arkadaşlar? Kodu aşağıda bırakacağım, açıklamada ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım sizi sürprizime götüreyim. İşte sürprizim Esra. Hallo, wie geht's dir? Yok dur. Flemenkçesini yeni öğrendim. Neydi? Hallo. Hallo, hoe gaat het? Hohatet. Hoe gaat het? Hohatet. Çok zor. Çok zor arkadaşlar. Esra ile Instagram'dan tanışıyoruz. Sağ olsun çok güzel bir mesaj attı. Teşekkür ederim bu arada. Rica ederim. Buraya kadar zahmet ettin, geldin. Şimdi nereye gidiyoruz? Brüksel merkez, kafasına göre herkes. Kafamıza göre bakalım. Aynen. Ben burada Hilton tarafında kalacağım. Benim bir arkadaşım var. Çocuk eskiden Hilton'da çalışıyordu. Bu sayede mesela tanıdıklarına %50 indirimli fırsat sunuyor. Bana O yüzden geçerli mi? çözeriz. Buradan duyurmayalım herkese. Kızarlar bize sonra. Evet, çözeriz onu. Çünkü Akif de işi bırakmış zaten komple. Buradan Akif'e de selamlar olsun. Bakalım. Hadi o zaman yolculuğumuz başlasın. Esra'dan biraz bilgiler alacağım. Onu biraz zorlayacağım burada. Bilgilerle. Aynı yaştayız. Tam 10 gün var aramızda. 10 gün sonra doğmuş benden. 10 gün bekleyemedim değil mi? Yine bekleyemedim. Hadi gidelim biz. Araban da çok güzelmiş bu arada. Arabası çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Ben Belçika hükümetine çalışıyorum. Valla. Evet. Çok iyi. Yani memursun sen buranın bir nevi. Kaç Aslında gün? mesleğim öğretmen. Hı hı. İlkokul öğretmeniyim. Kaç gün çalışıyorsun? 5 mi burada da? Burada 5 gün ama 3 gün evden çalışıyorum. Oo, çok iyi. Kafama göre saatlerimi falan. Müthiş. Rahatım. Valla insan memur olası geliyor Belçika'da. Hadi gidelim. Dostlar. Wat zegt u? Aha. O neydi kız? Esra ile beraber şu anda benzinliğe giriyoruz. Tam böyle sorularımı yöneltecektim. Ona böyle boğacaktım soruya Belçika hattında ama kurtuldu. Neyse birazdan gireceğiz sorulara. Bir şeyler alalım. Bak şurada kahve diyor. Circle var burada. Circle K. Bu her yerde biliyor musun Circle K? Bizim şeyde Circle K. Nerede bu? Bali'de var. Bali'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Demek ki ecnebi malı ta oraya kadar götürmüş. Bakın benzinlikler böyle bir yer. Buraya şimdi bir park edelim. Bu ne konuşuyor kendi kendine? Bu ne Ben konuşunca mı konuşuyor? Ne yapmak istiyorsun diyor. Bakalım benzinlikteki market nasıl? Oğlum açılır mısın? Çıkıştan girmeye çalıştım. Allah beni kahretmesin. Evet, benzinlikçi bizim klasik benzinlikçilerle aynı. Ama dediğim gibi Circle K denilen marketler var. Buradan isterseniz kruvasan şey alabilirsiniz. Valla tazecik duruyor. Ben alırım gibime geliyor ya. Çok güzel duruyor. Valla tazecik. Burada ekmekler var. Baget ekmekler. Avrupa'da marketleri hep sevmişimdir ya. Fiyatlar da öyle bana kaktırmazlar. Uygundur. Mesela bak 2 tane Red Bull 4.25. Ya uçakta Pegasus'ta bir tane Red Bull'a 7 euro yazmayın ya. Neyse. Burada da başka şeyler var. Sandviçler falan. Ya oradan da alabilirsiniz. Hadi sipariş verelim. Bir şeyler alalım. Aa sen de buradasın. Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? İyi vallahi ne olsun. Afiyet olsun. Acıktık yolda. Aynen öyle vallahi. Ben de şimdi şikayet ediyordum diyor. Pegasus'ta bir tane Red Bull 7 euro diyordum ya. Aa doğrudur. Çok abartıyorlar ya. Abartıyorlar. Su damlası 3 euro olmamalı. Aynen. 2 euro yap abi onu. Ama işte buldukları Alıştık zaman artık. Bulduklarını yapıştırdılar. Aynen, yapıştırdılar. Yolculuk gidiyoruz. Gidiyoruz buradan işte Brüksel'de mi oturuyorsun sen? Yok ben sen Sassuenfeld. Hollanda'da. Tamam Ya. hatırladım. Hollanda'da. O zaman bir yerde denk gelmek Aynen ümidiyle öyle. Sen tekrar. nasıl? Nereden? Ben şimdi Esra diye bir arkadaşım var. Mola verdik onunla beraber. İşte bir şeyler alacağız. Sonra güzel. yola devam. Brüksel'e doğru gideceğim ben. Çok güzel. YouTube'da da izlersin bunu. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Eyvallah Çok sağ ol. görüşürüz. Afiyet Görüşürüz. olsun. Sağ ol. Evet dostlar şimdi yola çıktık. Yaklaşık 26 dakikamız mı kaldı Esra? Çok iyi. 25 dakikamız kaldı. Esra yaklaşık doğduğundan beri diyeyim. Direkt yaklaşık demeyeyim. 92'den beri burada. Ailesi de burada yaşıyor. Ailen nerede şu an? Maasmechlen'de yaşıyorlar. Yakın mı? Limburg bölgesi. Yakın değil. Buradan Brüksel'den 1 saat falan. Her yer 1 saat şu anda. Yani bizim bulunduğumuz havalimanından meydan 1 saat. Onun evinden yine Genk tarafında kalıyor mesela Esra. Onun oradan da Brüksel 1 saat. Bunları siz futbol takımlarından bilirsiniz. Genk işte Brüksel, ondan sonra Brüj, Kulüp Brüj, Anderlecht, ıvır zıvır, Standard Liège. Bunlar aslında şehrin isimleri arkadaşlar. Şimdi biz Brüksel yoluna doğru devam ediyoruz. Esra 92'den beri burada yaşayıp buraya bayağı entegre olmuş. Konuştuğumuzdan beri anladığım kadarıyla. Peki burada hiç zorlandığın anlar oldu mu Esra? Darararım.
Yani sen Türkken burada seni zora sokan oldu mu? Aslında her zaman yabancı olarak gözüküyorsun. Çift vatandaş olarak, fiziki görünüm olarak da her zaman o damgamız oluyor burada. Olmuyor değil. Dili bildiğin sürece komünikasyon oluyor. Zora sokan okul şartlarında, yani eğitim alanında daha çok yani bizim çocuklarımızı veya bizim yabancı olarak göründüğümüz yerlerde isim değişikliği, isim farklı gelen, yani konuşamadım Sezer. Değil mi? Cayır cayır anlatıyordu ya. Bak bir kere I yapmamıştı. Şimdi kamerayı açınca böyle oldu. Ben sana özet geçeyim arkadaşlar. Burada yıllar önce lise okurken, üniversite zamanında bir bölümden bölüme geçtiğinde bayağı bir ırkçılığa uğramış. Bir yıl boyunca değil mi? Aynen, ikinci dönemimde öğretmenim bütün sarışın maviş gözlülerin arasında o zaman siyah saçlı işte buğday tenli bir kız görünce aralarına tabii ki gözüküyorsun. Evet, batıyordur o. Aynen. Herkesin arasında demişti bana, burada okulunu bitirebileceğini düşünmüyorsun değil mi diye. Öyle çok sevdiğim bir bölüm için Gent'e gitmiştim. Onu orada mesela 2. sınıfımda sonlandıramadım. Düşün ya, hani burada doğup büyüyorsun, dilini biliyorsun, aynı zamanda pasaportuna hakimsin. Sadece dış görünüşünden dolayı böyle bir şey yaşıyorsun. İşte medeniyet dediğimiz kavram aslında hep diyoruz ya, Avrupa medeniyet falan. Ya baktığında Avrupa'da da medeniyetsizlikler var. Hani toplum olarak tek kişinin, hani bir kişinin yaptığı şeyi de tüm ırka dayamak yanlış olur ama yine de Avrupa'nın bazı bölgelerinde, inanın bana, Amerika'da da dahil bu. Hani beyaz Amerikalılar dediğimiz kısımlar vesaire, orada da bazen ırkçılıklar oluyor. Bizde oluyor mu? Türkiye'ye dönüp bakalım aslında. Bizde de mesela şimdi derin bir konu, bu konuyu derinlemesine konuşmak lazım. Bazen de bizim haddimize değil ama Suriye'den insanlar geldi vesaire. Bazen gördük sosyal medyada ırkçılıklar vesaire oldu. Kimi taraftan da onların yapmış olduğu aşırıcılıklar vardı. Onlar da görüldü. Yani aslında burada şey çok önemli. Bence gelen insanın, bizim gibi göçmenlerin, ben mesela Malta'ya göçmüştüm, o zamanlar orada çalışıyordum. Benim gibi bir vatandaşın gittiğimde o topluma ayak uydurması gerekiyor. O ülkenin kurallarına, insanlarına saygı göstermem lazım ki daha sonra ben o toplumdan saygı bekleyeyim. Öbür türlü ben de burada aşırıcılık yaparsam, işte onların kurallarına uymayıp burada kırmızıda geçersem, bu adamlar bana ırkçılık yapmamış oluyor. Tam tersi, haklarını savunmak için, kendi haklarından mahrum olmamak için benim yaptığım yanlışları söylüyorlar. Ama sen orada suçsuzsun. Tamamen eğitimi almak için gitmişsin. Çok kötü bir şey olmuş, kötü bir tecrübe olmuş ama seni bu güçlendirmiş de olabilir bir kısımda. Kesinlikle. Abi işte hep diyoruz ya, yediğimiz kazıklar, buradan Deniz'i de analım, hep uzun sözdür. Yediğimiz kazıklar hayatımızın tecrübesidir falan. Harbiden öyle yani, zorluklar öyle. Şimdi Belçika arkadaşlar 12 milyon nüfusa sahip. İşte Brüksel'de bunun 1.2-1.3'ünü kapsıyor. Türk oranı da şu anda Belçika'da 500 bine yakın. Yani ciddi bir anlamda Türk oranı var burada. Türklerle burada sürekli görüşüyor musunuz? Mesela bugün kahvaltıdakiler Türk müydü? Çünkü Türk kahvaltısı gördüm ben. O benim evde olan kahvaltı, aynen hepsi Türktü. Ama aileden sayılırlar. Aile ve aile dostlarıydı. Akrabacılık devam ediyor değil mi? Ben çok severim. Ve misafirperver. yurt dışında daha fazla akrabacılık var. Ben kendi kuzenlerimden de biliyorum. Benim bölgede oturanlar diyeyim ama bu Belçika'nın her yerinde mesela gelip gitmezler birbirine. İşte Christmas zamanlarında, Noel zamanı olsun, özel etkinlikler olsun. Anca o şekilde birbirlerine gidip gelirler. Altı dediğimde kepenkler çoğu yerde iner. Değil mi? Yani o misafirperverlik, işte gideyim oturayım edeyim, onlar pek yok. Yani ben kendi oturduğum evde diyeyim, yani komşularıma bakıyorum. Komşularımda hiçbirine doğru düzgün birileri gelmez. Gelmez. Benim kapının önünde 5-6-7 araba olur. Hadi ya. O kadar. Herkes Gelen giden oluyor yani çok. herkes sizde. Severim ya ama öyle. Herkes Gün yapmaya geliyorlar. Ay. Tüm akrabalar birbirini çekiştiriyor evin içinde, dedikodular. İşte gelmeyen akrabayı o gün gömüyorlar. Öbür hafta diğer akrabayı. Yok canım öyle, Vallahi bir öyle şey. değil mi? Yok. Kamera var diye söylemiyor şu an. Bizim elti var, Allah belası diye başlıyormuş kamerayı kapatınca. Ya gerçekten ama ben biliyorum bu akrabacılık olaylarında da ne kadar iyi de olsan, ne kadar sevsen de illa birilerinin arkasından konuşuyor bizim ülkedeki insanlar. Türkler seviyor abi dedikoduyu. Yani ne yaparsan yap dedikodu oluyor. Çay yanında kek yerken eltiyi eleştirirsin ya da yengenin kızını eleştirirsin bir şekilde. Şimdi Belçika topraklarına geldik. Yollar gayet güzel. Hiçbir bozuntu yok yani. Geldiğimizden beri otobandan gidiyoruz anladığım kadarıyla ve yemyeşil bir doğaya sahip Belçika. Belçika arkadaşlar 3 tane farklı dilden oluşuyor. Yani Flemenkçesi var. Sen Flemenkçe uzmanısın benim anladığım kadarıyla. Yani en bildiğin dil o. İşte içeride Almanca var. Bir kısımda Fransızca konuşuyor. Az önce Fransızca bölgesinden geçtik. Benzinlikçide Fransızca konuştuk. Ulan benzinliğe gittik. Tuvalete 1 euro verdik. Çok ilgincime gitti ya. Suya 2 euro verdik. Tam Pegasus'u eleştiriyordum. Su pahalı diye. Orada da 2 euro verdik.
bunu da söyleyeyim dedim. Belçika 2 dili bildiği için kanunen 2 dilde konuşmak zorundasın aslında. O yüzden saat mesela ben ilkokul öğretmeniyim. Asıl mesleğim o. 5. sınıfta yani 10-11 yaşlarda mesela Fransızca öğrenmek zorundasın. Öyle mi? Mesela okulun içinde. Şu an biliyor musun? Yani çok pratik yapmadığımız için çok şeyi anlıyorum. Jötem. Serdar Ortaç. Konuşabiliyorum ama çok fazla değil. Yani çok hızlı gittiğinde ben de bir afallıyorum mesela. Valon bölgesindeydik az önce. Evet. Orada çok hızlı konuşuyorlar. Çok farklı. Şivesiyle konuşan var. O zaman mesela zorlanıyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Yani ben bile İngilizce biliyor diye kendimi biliyorum. Ama mesela İngiltere'ye gittiğimde adam bir İngilizce konuşuyor. Yani biz İngilizce bilmiyormuşuz diyoruz. O anlamda sen bu konuda çok haklısın. Bazen zorluyor. Almanca ne durum? Almancam yok. Annemin var ama sınırdayız. Çok benziyor. Benziyordur ya Flemenkçe'yle. Flemenkçe'ye çok benziyor. Anlaşıyorsunuzdur zaten. Anlıyorum ama konuşamam yani. İngilizceye geçiyorum. İngilizce var. var. Oo süper. Allah'tan var. Oo Flemenkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca da eklense zaten geçmiş olsun. CV'ye bak. Bizim işlerimiz soruluyor ama bak. Soruluyor Gerçekten mu? ya. Belçika hükümetinde çalıştığın zaman İngilizce en azından konuşabilmen gerekiyor. Fransızcaya bak o kadar çok ağırlık vermiyoruz. Oysa ki Belçika için çok önemli bir dil. Ama bilmesen de olur tarzında yaşıyoruz yani. Yaşıyoruz. Belçika önemli arkadaşlar. Niye Belçika önemli? Burası Avrupa Birliği'nin aslında başkenti gibi düşünebilirsiniz. Bütün böyle toplantılar vesaire, senoteler. Burada Avrupa Birliği Konseyi var. Orada toplanırlar. Oranın adı neydi tam? Yani Atomium mu? bölgenin adı. Ha? Atomium tarafı. Atomium. Orası mı oluyor? O topların olduğu yerden bahsediyorsun sen. O işte Avrupa Birliği insanların, biz şu an ikimiz de bilmiyoruz ama çaktırmamaya çalışıyoruz kamerada. Hani işte orası yani. Hani anlat işte, kim bilecek. Sonra Yani götüreceğiz, orada park falan var orada. Çok güzel bir park var, ismini söyleyemediğim. O parkın adı neydi ya? Çok uzun bir park var ya. İsmi söylenmiyor. Tagen öyle bir şey. Yalnız bu arkadaş Belçikalı değil arkadaşlar. Yani resmen kazıklandık. O zaman soruyorum. Dur. Belçika'nın en ünlü şeyi nedir? çikolatası, Evet, bildiniz. Başka? birası. Kaç tane bira var? Of. 1500'den fazla. 1500'den fazla tür bira olduğu düşünülüyor. Aslında Delirium'a gideceğiz bunun için. Delirium'da 2000'den fazla var deniliyor bira çeşidi. O Delirium'da içtin mi hiç? Ben içmediğim için. Tamam. Biz oraya gideceğiz. Orada 2000'den fazla biri olduğu söyleniyor arkadaşlar. Biz Belçika'yı, Brüksel'i iyi gezeceğiz. Ondan sonra Brüj ve Gent olacak. Tabii Esra çalıştığı için çok olamayacak. Belki Lüksemburg'a katılacak kendisi. Bakalım. İlerleyen dakikalarda devam edeceğiz sohbetimize. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Aydınlattın bizi. Çok. Peki son bir soru. Belçika'ya insanlar niye gelmeli? Belçika'ya niye gelmeli? Valla ben de bilmiyorum. Tarihi yerleri çok. Ona sahip çıkıyor bu insanlar. Doğası çok güzel bence. Değil mi? Ama böyle abartılacak. ya. Yani şimdi İspanya, İtalya varken buraya gelmeniz bence çok doğru Gitseydim olmaz. Giderdim. Değil mi? Kesinlikle. Yani elinde imkanın var. Kaldı ki böyle bir opsiyonun da var. Gel. Ama kendini Belçika için inanılmaz zorlama. Niye böyle söylüyorum ben size? Çünkü o kadar güzel Avrupa şehirleri var ki arkadaşlar. Bana kalırsa şu anda Avrupa'nın en iyi yerlerini sayayım ben size. İsviçre'ye gidin mesela. İsviçre'de büyülenirsin. İsviçre çok başka bir seviyede. Prag'a gitmen lazım. Prag'daki o binaları görmen lazım. O mimarinin bozulmaması çok enteresan yani. Diğer kısımda nereye gideceksin? İspanya, İtalya'yı saymıyorum bile. Onlar başı çekiyor zaten. Fırsatın varsa nereye gideceksin? Portekiz'e gideceksin, yine sıcaklar, Lizbon tarafları vesaire. Daha ben bile gidemedim. Porto'ya gittim ama mutlaka gidin. Çok güzeldi Porto. Yine imkanın varsa Norveç fiyortlarına gitmen lazım. Oradaki dağlar oluşumunu vesaire görmen lazım. Yakında gideceğiz, belki videolardan sürpriz vereyim ben size. Belki Sunny ile de buluşabilirim orada, haberiniz olsun. Belki de olmayabilir. Nasip. Öyle. Hadi gidelim biz eve. Akif kardeşim çok güzel bir yer ayarlamış arkadaşlar. Şimdi odaya doğru çıkacağız asansörlerden. Tam 83 euro tuttu. Kahvaltı da dahil verdiler. Çünkü Akif'in üyeliği olduğu için. Akif, seni seviyorum kardeşim. Teşekkür ederim tekrardan. Çünkü Belçika'da en ortalama konaklama bile 80 ile 100 euro arasında. Biz burada çok iyi bir yerde kalacağız. Double Tree'de. Bakalım odamız nasıl. Her yerde tanıdığın olacak ya. Olayımız bu abi. Short tişört, çanta, bavul. Tüm dünya avucumuzun içinde. Esra aşağıda bekliyor. O da sağ olsun bizi getirdi. Ulan var ya, çok iyiyiz ya. Vallahi sağ olsunlar. Evet, 6. kata geldik. Odamıza geçelim. An be an yaşatıyorum size her şeyi. Bak, elimden geldiğince. 6046.
Bayağı büyükmüş ya. Saat 6.30 ile 10.30 arası da kahvaltı var. Yarın var ya bir gezi planı yapacağım size, kafayı yiyeceksiniz. 6.30'da uyanacağım. Çok enerjiyim şu anda. İnanılmaz bir mutluluk hormonu var üstümde. Her şeyi gösterebilirim size. An itibariyle odaya girdim. Vallahi krallar gibi arkadaşlar. Çok güzel oda. Keşke daha fazla zamanımız olsaydı da. Sordum ben buraya, uzatsam dedim, fiyat değişiyor mu? Dedi biz dedi full doluyuz şu anda dedi. O yüzden bayağı bir artacak fiyat dedi. Dedim tamam kardeş, biz de Brüj'e gideriz dedim yani. Brüj'de gezeriz. Hadi biraz akşam sefası yapalım. Belçika'nın Brüksel sokaklarını gezelim. Evet dostlar, geldik Brüksel'in merkezine doğru. Size Brüksel caddelerini gezeceğiz. Canlı müzik desen var. İşte burası, gelin size tanıtalım. Milano'dakini düşünün, galeriayı. Bir de burada Belçika'da var. Her ülkede yavaş yavaş olmaya başladı. Bazı ülkeler de yapıyor. Bizim Türkiye'de de yapılacak gibi hissettiğim bir yer var böyle. Milano'daki daha iyi ama burası da fena değil. Sağlı sollu çikolatacıları göreceksiniz. Zaten Belçika deyince aklımıza ne geliyor Esra? Çikolata, patates, bira. Yani üçünü bol bol göreceğiz burada. Özellikle Leonidas denilen bir marka var burada değil mi? En çok o çikolata olan. Ondan bir çikolata tadarız. Bak direkt zaten var mı daha güzeller? Her zaman daha iyisi vardır bu hayatta Esra. Hep böyle olmuştur. Gidelim bakalım. Size çok güzel bir bilgi arkadaşlar. Şirinler. Yıllarca izlediniz. Gargamel dediniz. Şirin Baba dediniz. İşte hepsi aslında Belçika'dan çıkıyor. Bununla beraber başka hangi çizgi filmler var? Tintin var. Tintin de buradan çıkıyor biliyor musun? Ya gördün mü? Sana Belçikalı'ya bir bilgi verdim. Evet, burada farklı farklı çikolatalar yine var. İsterseniz gelip burada bakabilirsiniz. Baksanıza adamdan çikolata yapmışlar. Pardon, çikolatadan adam yapmışlar. John Nahausus. Casanova'ymış içerisinde. Yani tam Belçikalı da değil. Deneme yapabiliyoruz mu? Deneme yapabiliyorsak deneme yapalım ya. Zwanke chocolade met cookie en dat is melk met nougat. Şu bisküviden deniyorum. Bisküviden deneyelim arkadaşlar. En sevdiğim çikolata bedava çikolatadır, unutmayın arkadaşlar. En güzel çikolataları yiyorsun şu an. Evet, evet işte dünyaca ünlü o çikolatalar. Bakalım harbiden abarttıkları kadar var mı? Ülker çikolatalı gofret ya. Şaka yapıyorum. Yok ya, gerçekten iyi. Ben beğendim. Beğeniyorsunuz, satın almıyorsunuz. Başka bir dükkana gidiyoruz, orada da bir tane daha deniyorsunuz. Nasıl sistem ama? Böyle bedavacılıkta çığır açacağız. Belçika'nın çöpülsleri çok meşhur. Bunlar mı? Bunlar. YouTube'da bir tane video izledim. Çocukla kız geziyorlar Belçika'yı, Brüksel'i. Neyse biz teşekkür edelim, gidelim. Çocukla kız gezerken diyorlar ki oyun oynayacağız. Bir marketten çikolata alıyorlar. Bir tane de ünlü yerlerden. Bir tanesi Leonidas'tan, bir tane başka yerden alıyorlar. 2 tane de market çikolatası alıyorlar. Gözlerini kapat diyorlar. Şimdi deneyeceksin diyorlar. Marketten alınan çikolatayla böyle kilolu alınan çikolatalarda hiçbir farkı bulamıyorlar. Hemen hemen aynı oluyor. Ve şey diyorlar hatta günün sonunda. Yani inanılmaz bir fark olmadığını düşünüyorlar. Ki ben şu anda bunu yedim. Bence bu da marketteki çikolatalara benziyor. Çünkü bu da şeyden çıktı zaten. Paketten. Değil mi? Bence paketin de etkeni var ya. Var. Olmaz mı? Direkt çikolatayı verse mesela böyle olmayabilirdi. Bizi kaybetti. Evet. Diğer bir yemeğimiz ise waffle arkadaşlar. Böyle deneye. Spekulos. O ne spekulos? Bunu sabah kahvaltı niyetine bile yerler. Ha, bisküvi. Bisküvi tarzı ama spekulos deniyor. Nasıl desin? Ben anladım seni. Şunlardan. Yani bisküvinin böyle biraz daha Farklı bir tadı var ama bunu mesela sabah kahvaltı niyetine bile yerler. yiyorlar. Ya, kahvenin yanına mesela. Zaten burada da kahve ve wafflecı var. Oha dişim kırıldı. Arkadaşlar dişim kırıldı. Belçika çikolatası dediler, dişim kırıldı. Neresi kırıldı acaba dişim? Atacağız artık. Hicabi abi bak buradan sesleniyorum, bak dişim kırıldı abi. Aa, nazara geldik gene. Dostlar şimdi tam meydana geldik. Bizim tüm Türkiye buradaymış ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor tur? Hoşunuza gitti mi bu tur? Güzel gidiyor. Nereden Harika. başladınız önce? Biz Amsterdam'dan önce başladık. Amsterdam'dan başladık. Amsterdam'dan buraya geldik. Buradan da yarın Rouge üzeri Paris'e gideceğiz. Süper. Paris'ten de Lüksemburg'a. Süper. Sonra Lüksemburg'dan da Mulhouse bölgesi, Alsace bölgesi, Kolmar. En Kolmar. sonunda Basel'le bitirip oradan İstanbul'a geliyoruz. Oo, bayağı uzunmuş turunuz tabii, ya. bir hafta Süper. sürdü. Vallahi keyfini çıkartın ya. Aynen. Yorgun musunuz şu an yoksa enerji var mı? Gayet iyi. Vallahi bir patates yersiniz, bir waffle yersiniz olur biter ya. Aynen öyle. Afiyetler olsun. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim ya. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi görüşmek üzere. Selam vermek istediğiniz aileden birileri var mı? Herkese selamlar. Kıza tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.
Evet, işte o meydandayız. Vallahi Türk abilerimizi, ablalarımızı görünce keyif aldık. Selam vermeleri, izlemeleri de çok çok daha güzel, anlamlı bizim için, bu işi yaptığımız için. O yüzden şu anda bu videoyu izleyenler de bir beğeni, bir yorum bırakırsa çok sevinirim. Biraz merkezde insanlarla mı konuşsak, ne yapsak, Belçika hakkında biraz bilgilerini mi alsak? Esra, burada çok güzel insanlar var. Konuşalım bence bu insanlarla. Evet, bulalım. Şimdi arkadaşlar biraz tarihte geriye gidelim. Aslında Belçika Avrupa'nın çok genç ülkelerinden bir tanesi. Son 200 yıldır aslında bağımsızlığını ilan ediyorlar. Burada monarşi demokrasisi var. Nasıl bir şey? Ondan bahsedeyim. Aslında krallık var şu anda ama krallık gayri resmi gibi gözüküyor. Yani kral var, kralın önüne veriyorlar. Diyorlar ki kardeş bunu imzala. O da imzalıyor yalandan, gönderiyor. Yani herhangi bir kralın yetkisi yok burada. Mesela yıllar evvel 1990'larda bir tane kralın önüne bir şey sunuyorlar. Kral hoşuna gitmiyor bu durum. İstifa ediyor kral. İmzayı vermiyor. Başkası imza veriyor. Daha sonrasında tekrar göreve geliyor. Sırf o hoşuna gitmediği için. Aslında sadece olayı imza vermek onun. Hani canı istemezse vermez ama önemli değil onun ne yapmadığı. Başkası gelir göreve, başkası direkt şey yapar. Yani burada aslında krallık adı altında demokrasi hala devam ediyor. Parlamenter bir sistem gibi düşünebilirsiniz. Burada yine sokaklarımızda tabii ki de çikolata. Her yer çikolata ve şirinler yani. Şimdi tarihçeden girmiştim. Devam etmeyi unuttum. 200 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Roma İmparatorluğundan geliyor. Hani Avrupa'nın en genç ülkelerinden bir tanesi diyebiliriz bağımsızlığını alma sürecinden sonra. 2 kere falan işgal ediliyor Belçika. 1. Dünya Savaşı'nda ve 2. Dünya Savaşı'nda. Hatta Naziler döneminde 2. Dünya Savaşı'nda da burada bir bölge var. Bu bölgede büyük bir arbede dönüyor. İnanılmaz. Yani orası aslında bir efsaneye dönüyor buranın korunması adına Naziler döneminde. Hatta bu bir tane dizi var Band of Brothers diye. Bu şeyde IMDb'de diziler sırasında ilk 5'tedir her zaman. Hatta 1. sırada olsa gerek. O efsaneyi de o diziden de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine meydana geldiğimizde sokak gösterilerini görebiliyorsunuz. Dans eden genç ve dayılar var burada. Ya Avrupa'nın merkezleri keyifli ya. Arkadaşlar 10 euroya bir tane küçük patates, 2 tane de sos aldık galiba değil mi? 2 sos mu? 2 sos, 2 frit. Ha 2 sos, 2 patates. Ama küçük patatesler. Küçük patateslerden. Bakalım bir test edelim. Bunların patatesi ünlü. Şimdi Friesland diye bir yere geldik. Burası biraz daha hani alıp yemeli tarzda bir yer. Deneyelim. Ne kadar abarttıkları kadar var mı bu patates? Yoksa bizim ödemiş patates mi? Aha geldi kocaman. Bu küçük hali mi? Küçük hali. Bu nasıl küçük ya? Bayağı dolu ama değil mi? Hakkı vermek lazım. Çok iyiymiş ya. İstiyor musun ya da çatal? Tuz olabilir. Ben beğendim yalnız. Yuppie sos da güzel bu arada. Dök. Az yok ama. Tuzda mı azalttın? Tamam tuzla var. Et yemiyoruz, patates yiyoruz. Tantuni yedirmedi ya. Tantuni dedi bana da. Tantuni yedirmedi. Ben dedim 17 gündür et yemiyorum. Afiyet olsun. Çok iyiymiş. Ben çok beğendim. Dostlar patatesi yedik. Patates güzeldi. Şimdi buranın sembolü var bir tane. Nasıl söyleniyordu? Manekipis miydi? Manakipes. Manekipis. Manekipis bir tane çocuk düşünün arkadaşlar. Bunun üstüne bazı özel günlerde kıyafet de giydiriyorlar. Hatta 900'den fazla kostümü olduğunu da söylüyorlar. Özel günlerde bazen bira ve şarap işediği de söyleniyor. Bir de onun tam karşısında bunun kız versiyonu da var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bir de size diğer bir bilgi daha vereyim. Şu anda bulunduğumuz ülke Belçika, İngiltere'den sonra tren yoluna sahip olan ilk ülkelerden bir tanesi. Her zaman demişimdir. Her şey ilk İngiltere sahip oldu. Aslında tarihe dönüp baktığında tamam mı? İlk nereden başlıyor? Güneşi batmayan ülke İngiltere. Sonra Fransa geliyor. Osmanlı İmparatorluğu. Bunun gerisine git biraz daha. Roma İmparatorluğu derken aslında en başta bunlar. Bu Saksonlar falan filan derken neresi? Manekipis solda. Burada sağlı sollu barlar var. Az önce geçtiğim barlarda buradaki eşcinsel barlar vesaire de fazla var. Herkes burada destekli şekilde rahat yaşayabiliyor. Hatta şurada da köşede de bayrağı var. Her yerde var. Belçika'da da çok sık dedi bana Esra. Rastlayabilirsin dedi. Dedim saygı duyuyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Herkesin kendi hayatı. Böyle. Sokaklar güzel. Arnavut kaldırımı var. Gent'te böyle. Brüj'de de görürsün. Gent'te Brüj de böyle değil mi? Brüj daha da güzel hatta. Binaları falan gördüm. Gent'i göreceğiz bakalım. İnşallah Gent'e gidebiliriz. Göreceğiz. Sonra ben kızdım oluyor. Şimdi soldaki binaya bak. Sağdaki kebapçıya bak. Yani bak oğlum niye estetiği bozuyoruz? Her zaman her yerde estetiği biz bozuyoruz. Şu binalara bak. Şuradaki salata yazan yazıya bak. Kurban olayım ya. Bak bizim o manekin pisin kıyafetleri görüyorsunuz mu? Farklı kombinasyonları var. Gel şimdi gerçeğini görelim. Gerçeği burada bak. İşiyor orada. Yani bir işeyen çocuğa bu kadar talep olacağını bunlar bile düşünmemiştir. Görüyor musunuz? Şöyle bir bina yani. Bina da değil yani. Bir tane sembol. Bugün normal işiyor çocuk. Düşünsene şu kadar küçük bir heykelin 900 tane kıyafeti var ya. Senin 900 tane kıyafetin var mı? Maalesef yok.
Ya olmasın zaten. Yazık günahtır. Hadi gidelim bu sokaktan devam edelim. Bu sokak güzel duruyor. Her yer çikolata, makaron, patates, friteriye. Waffle'ları mı? Bu ünlü waffle değil mi? Bak abi, olay bu. Waffle. Patates yiyorsun, waffle yiyorsun. O heykeli görüyorsun. Brüksel bit. Sokaklarımız böyle ilerliyor. Arkadaşlar bu ülkede bildiğiniz gibi Hollanda gibi brokoli dediğimiz o yeşilimsi ürün var ya, o da serbestmiş burada. Sokaklarda içebiliyor insanlar değil mi? Yasal. Belli bir şeye kadar. Belli bir şeye kadar ama kimsenin sınırı yoktur. Herkes istediği kadardır. Burada ilaç niyetinde de artık kullanılmaya başlıyor. Öyle mi? Böyle kronik hastalıklarda ağrıları kesmesi için, uyuşturması için Uyuşturması aslında. için tabii. Evet. Zaten yıllar önce bu keneviri işte yakmalarının sebebi de buydu aslında. İlaç tedavilerinde kullanılmasın diyeydi. Tabii yani hani işte Amerika, yine Amerika'nın oyunları, büyük oyunlar, yine Amerika bozmuş her şeyi. Ama Tayland'da bile yasak hale geldi ya tekrardan. Geçen Mert'in videosunda gördüm, Mert Aktaş'ın. Çok enteresan. Turizmin en büyük şeyi aslında oydu Tayland için. Şu anda böyle bir damga vuruldu. Ne olacak görelim bakalım Tayland turizmine. Şu anda arkadaşlar Belçika'da Grand Palace bölgesindeyiz. Çok güzel ya. Yani sağım solum bambaşka bir şeyin içerisinde gibiyim. Filmin içerisinde gibiyim. Tarihi mimariler korunmuş. Hiçbir şeye dokunulmamış. Zaten çivi çakmak bile yasaktır. Nasıl Prag'da söylemiştik. İşte balkonların herhangi bir yerine çivi bile çakamazlar diye. Şu an aynısı Belçika'da da geçerlidir. Eminim zaten şu anda çoğu müze olarak kullanılıyor buradakilerin. Ve hepsinin de farklı görevleri var. Hepsini tek tek anlatırsam günümüz bitmez arkadaşlar. Burada biranın da müzesi var. Patatesin de müzesi var. Her şeyin müzesi var. Zaten Avrupa lideri olarak da söyleyebilirim size. 3000'den fazla kale var. Kilometre başına düşen kale miktarında şu anda Belçika Avrupa lideri. Özellikle Brüksel'de bunun başını çekiyor. Ne yapacağız? Brüj'e gideceğiz. Orada da bambaşka aşıklar, romantizmin kentini göreceğiz. Gent'e gideceğiz. Gençlerin, üniversite gençlerinin işte daha fazla yaşadığı yine tarihi mimarilerin olduğu bir yer. Ama Brüksel'de şu ana kadar beni tatmin etti. Çoğu videoda ben böyle keyif alamamıştım izlerken ama şu an yürürken bir Old Town'da olması gereken her şey var. Keyifli. Dışarıda çok çöp vardı. Böyle işeyen insanlar gördüm, çıplak insanlar gördüm ama her büyük şehirde olduğu gibi orada da burada da problemler olabiliyor haliyle. Ama güzel genel itibariyle. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz mu? Biz burada kalori almaya geldik. Yani patatesi yediğimize göre bir de waffle yiyelim bir parça. Seninle bölüşelim biz Ezgi onu. Yoksa iyice şey olacağız yani. Namızlık koyuna döndüm iyice. İyice günden güne kilo aldım zaten. Son. Zaten şu Avrupa gezisini bitireyim, size söz veriyorum. Kampa sokacağım kendim. Bali'ye gideceğiz ya da Tayland'a gideceğiz. Orada uçacağız. Tekrar eski günlere geri döneceğiz. Hey girls, where are you from? We're from Brussels. So what's the best thing in Brussels? Why people need to come here? Chocolate. Belgian girls. Belgium girls? I never seen Belgium girls here. Here we are. Here, yeah. They are pretty. They are right actually. They are your son? Yes, they are. They are beautiful and handsome as well. Thanks very much. How long have you been in here? I mean, We've been born. you born here and then you didn't move anywhere, yeah? Yes, we did. So I lived in Paris for 10 years and in Dublin for 2. What about Paris? Better than here or no? Of course not. Paris is so complicated. And people are not so nice. No. Here is better, huh? Yes. We are friendly. It's my first day here. Where are you from? Where are you? We are from Turkey. Yeah. You've been in Turkey? Yes. Of course. Where? Sarımsaklar. Sarımsak. Ayvalık. Oh, Ayvalık. Çok iyi. Istanbul. İstanbul. İzmir. I'm from Anta- İzmir. Really? Yeah. Antalya, Antalya. I've been into Turkey several times. Which is better, Turkey or here? It's different. It's different. For the beach, Turkey. Beach food. Yeah. For the food especially. Food is very good, yeah. Best food in the world. Nice. People are. They are. They are. Like coast people, nice, very nice. They are. If you go to the coast. What's your name? Iman. Iman. Riyadh. Cesar, nice to meet you. Nice to meet you Do you want to say too. something? To Turkey or? Yeah, something, I don't know. See you soon, Turkey. Thank you so much. Have a lovely day. Thank you. Bye bye. İşte Ezgi, benim işimin olayı bu aslında. Yani insanlarla konuşup bir şeyleri anlatmak. Nasıl? İyi değil mi? Aslında olay bu. Biraz da buradaki insanlarla konuşursak bu insanlar ya da gelecek insanlar onların gözünden dinlemeleri daha iyi. Neyse devam edelim. Gel bir tane çocuk geliyor. Hi brother, where are you from? Taiwan. What are you doing here? Traveling. How do you like it so far? It's cool. How long have you been here? 3 days. You have nice hair, brother. Thank you. You just draw? Yeah, I dyed it myself. Okay, you gonna come back Thailand? No, I'm studying in Germany, so. Which is better, Germany or here? Like Similar. Similar. Yeah, So similar. How many languages do you know? Like a little bit German, like English and
Chinese. Nice brother. What's your name? Joseph. Joseph, nice to meet you. See brother, Joseph. Joseph ta Tayvan'dan gelmiş bak buralara. Buraları geziyor. Helal olsun çocuğa. Bir yandan da Almanya'da üniversite okuyor. Asya'dan da çok fazla insan göremedim açıkçası burada. Şu an dolaşıyorum merkezde ama Asya'dan çok yok. Türkiye'de çok fazla Asyalı var. Özellikle Çinliler gelir Kapadokya'yı falan görmeye. Belçika çok onların şeyini çekmemiş. Ama ben inanıyorum yarın Brüj'e gittiğimde ben ya da diğer gün orada inanılmaz turist göreceğiz. Çünkü orası daha çekici bir yer. Hadi gidelim o zaman yeter. Hanımefendi diyor ki Brüksel'in en iyi waffle'ını burada yiyeceksiniz diyor. Bakalım waffle 5 euro. Eğer üstüne sos alırsanız how much on the top? Ha, for example like pistachio? Pistachio it's 11.50. 11.50. Eğer pistacholu yersek geçmiş olsun halimize falan diyormuşum. 11.50 oluyormuş. Çikolatalı var, blueberries'li var, bananalı var, strawberry'li var. Ben niye İngilizce söylüyorsam işte Ben de bilemedim ama İşte- sade alsak Sade alıp üstüne çikolata sos olur. We gonna eat like with the chocolate and banana. Banana? Do you like banana? no. I like banana. I can eat banana. Ne seversin? Nutella iyidir ya değil mi? Çok iyi. Yiyeceğiz şimdi. Bak meydandasın. Waffle'in specialty waffle kısmındayız. Direkt karşımızda zaten Grand Palace. Meydandayız. Geldiniz. Böyle bir tane waffle söylediniz. 2 tane su söylediniz. 13 euro ödediniz. Muzlu ve Nutellalı. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz bakalım abarttıkları kadar bu Belçika'nın waffle'ı iyi mi? Bakalım. Şimdi arkadaşlar denemeden önce şunu söyleyeyim. En iyi waffle nasıl yenir? The Sezar gözlükleriyle. Bak daha iyi görüyorum falan diye abartıyormuşum. Bak bu turuncu gözlükten çıktı bitti. Tekrardan çıktı. Yine bitiyor. O yüzden elinizi çabuk tutun. Çok fazla ürün almayın. Doğru ürün alın. Ben her zaman söylüyorum. Tüm gidip de sitemizden ürünleri almayın. Güzel sevdiklerinizi alın. 3 tane alın mesela. Bütün yaz giyersiniz. 5 tane alın. Bütün yaz götürür sizleri. Merak etmeyin. Hadi deneyelim waffle'da. Şurada Nutella'yı basmış ya. Nasıl güzel olmasın ki bunun yani. Bunun güzel olmama olasılığı çok zor. Evet. Kopmuyor. Abo, kaloriye bak. Şöyle anlatayım size. Ağzım çikolata olabilir, affedin. Çok güzel bir kadın görürsün ya. İlk de dersin. İşte o dersin. Şu an aynı tadı alıyorum o waffle'da. O kadar güzel ki. Anlatamam yani. Margot Robbie yiyorum yani. O derece söyleyeyim ben size. Abarta Margot Robbie'ye kadar geldik. Çok güzel. Bize afiyet olsun. Canınız çekmesin daha fazla. Şimdi waffle'da yediğimize göre bir de 1500 tane farklı biradan oluşan bir topluluğun birasını içmezsek bize ayıp olur. Çok fazla alkolle aramız yok ama yine de bunu deneyimlememiz gerekiyor. Çünkü gittiğimiz ülkelerin yemeklerini, içmelerini herkes, izleyen kesim merak ediyor. Şu anda önünde bulunmuş olduğumuz yer Brüksel borsası diye geçiyor arkadaşlar. Üst tarafta da bir tane rooftop var. Burası da Beer Lab Rooftop diye geçiyor. Oraya çıkacağız, bir tane bira deneyelim bakalım. Bunların farklı biraları var. Yeşil renkli o. Egemen Özsan benim çok yakın arkadaşım, çocukluk arkadaşımdır. YouTuber kendisi, aynı zamanda pilot. Onu da takip edin. Ona da buradan selamlar olsun. Onun videosunda görmüştüm zaten. Yani o içtiği birayı merak etmiştim. Yeşil bira, belki biz de içeriz. Ya bak, bir tarafta böyle bir tane Brüksel borsası var. Bir tarafta böyle bir tane St. Nicholas Kerk diye bir yer var. Herhalde burası. Hi, how are you? Do you speak English? My English is not so good. Your English is better than me. Where are you from? I love your country, especially Rijeka. Why? Rijeka is so boring. No, it was very nice nightlife. I was there. In Rijeka it's Yes, I was also Split. I'm from Zagreb, and we don't like people from Split. Really? No, because football is... Because of the Hajduk Split. Yes. Yours is Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb, yes. For me, Dinamo Zagreb. Where are you from? Türkiye. Turkey, but you don't look Turkish. man. But 100% Turkish. Okay, and you? She's Turkish. Really? But she Okay. lives here. We've been in Istanbul before 2 months. Ah, how was that? Not good experience. No? Why? We have a problem with hotel because it's not same name on booking, and when we come and we change every night, catastrophe. I'm sorry about it. So expensive. Cocktail is 25 euro. How much? 25 euro. Come on, guys, don't do that. And we pay vodka, Red Bull, 1 glass, 2 glass, 100 euro. 100 euro? Yes. 2 glass? Yes. Where? Do you know the name? Zebra. Zebra. Yes. Lounge bar Zebra. Bak, bizi dinliyorsan yapmayın böyle şeyler. I think Turkish people don't like tourists. No, they like, but they want to take money.
But This is a this problem. is not good. This is not because good. Before I come in Istanbul, I think, wow, Istanbul is so nice and man, it's so nice and everything is beautiful. But when we come, oh my God, Oh it's my not God. a good experience. Nowadays, that's why tourist people don't come our country And so it's much. shopping is so good. Bazaar, too much stress, many people, and Pushing come, you, pushing buy, yes. Türkiye'nin özeti. When people go to our country, they want to try to get experience, but you have bad experience. If you have bad experience, why they come again? I don't want to come. I need the people who say me, you go here and here is good food, here it's good people. Follow me, you're gonna see the okay. best videos. What's your name also? Eva. Eva. Nice to meet you, Eva. This is my name. Oh, I make videos but who about- are you? I'm just normal random guy. Okay. I make videos about the countries. Ah, That's why I try to talk with you. okay. And I'm showing the best spots in Turkey. Also, I have some videos, so you Good. can check it out. Yes, thank you. You're welcome. Nice to meet you. Thank you so Ciao. much. Have a lovely day. Şimdi arkadaşlar biz bu tarafa doğru çıkacaktık. Bak Türkiye'nin özetini verdi kadın ya. Ne yazık ki çok kötü durum ya. Ya böyle bir durumda da insan ne diyeceğini şaşırıyor. Bak bu çocuk da para kazanıyor. I am honest. I am buying the Ferrari. How much you get already, brother? I started like 1 week ago, and I'm doing the project here in Brussels. I started in Florence and Rimini in Italy, and I collected like 1,000 in less than 1 week. Oh really? Yeah. So hopefully you're gonna find more, brother. Yeah. The Turkish people can Oh, find you. Are you from Merhaba? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Where are you Also, from? Italy. Italy. Yeah. Well, you don't look like Italian. Try to guess my nationality. Originally, give me some tips. There is Machu Picchu in my country. Peru. Yeah. ¿De dónde eres? Peru. Machu Picchu. Sí. ¿Hablas español? No, hablas un poquito. Bueno, ¿cómo es qué haces tú? ¿Haces travel blog? Travel blog. Sí. Oh, ¿cómo se llama tu canal? Cesar. Kanalda Türkiye. Cesar Yılmaz. Cesar. Cool, bro. And you? What's your name, brother? Yeah, I have also Instagram. You Also do videos about these things? Yeah. I met the guys from Italy. He was trying to get this as well. I don't know what happened. with this. Massimiliano. Maybe. He got it already? Oh, bro, you got the interview with him? Yes. I need 230,000 more. Almost you finished, huh? You're gonna buy Lamborghini. Maybe I need to start this job as well. You should. If you have a similar goal, for it, definitely. Yes, I'm the guy. Bro. Yes. Okay. Well, the world Say is hi very to small. Massimiliano, hi, brother. Oh, he's my close friend. Oh, really? We started. He started like Italy, yeah. and she said to me that doing can with make it Ferrari, here. take a photo. I'm writing with him. Okay. How is he right now? Huh? He got it already, or He's he's on the 2,000. process? 2,000. 200. 200,000. Yeah. Wow. It's Yeah. good money, bro. He's- I don't have 2,000. He's gonna. He's gonna buy it soon. Yeah. Hopefully you too, brother. Yeah. Thank you. Thank guys. you so much, brother. Follow See you. him. Follow him and help him. Help Thank you. his dream. Thank you so much, brother. Thank you, guys. Same. See you, bye bye. Abi gördünüz mü yıllar evvel, ne yıllar evveli ya? Yazın İtalya'ya gittik. Orada bir tane çocuğun elinde yine böyle pankart var. İşte ben diyor Lamborghini alacağım diyor. Ben dürüstüm diyor. Şu kadar para topladım falan diyor. Toplamıştı bayağı bir para. O da onun arkadaşıymış. Lan dünya ne küçük. 2 tane Ferrari Lamborghini alacak çocuğu bulduk ya. Gel biz bira içelim ya. Biz birayı nereden içeceğiz acaba ya? Bence buradan gireceğiz. Hi brother, we are looking for the beer lab. For here, yes? Okay. Hadi gel gidelim. Güzel bir yere çıkacağız gibime geliyor. Kameraman olmak nasıl bir hismiş ya? Kendimi geliştiriyorum. Aynen böyle bir açılar falan değişmeler başladı. Vallahi biranın şeyine geldik herhalde. Her yerde bira şeyleri var. Bu rooftop'ta bir sürü bira çeşitleri var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak inanılmaz her çeşitten bira var. İstediğin kadar dene. İç bitmez yani. Fiyatlar nasıl derseniz 5 euro, 6 euro sarı biralar. Hi brother, how are you? Bro, could you give me the best beer? The best beer. The best beer. I think this one is the best. Is the best? It's very good. What's that? Adrian Brewer. Adrian Brewer Trail. Okay, give me this one bro. That's it. That's it. Adrian iyidir. Bak sistemi görüyorsunuz mu? Burada bir sürü bira var. Buradan dolduruyor kardeşim. Oradan veriyor. İsterseniz meyveli falan da içebilirsiniz de ben pek sevmiyorum öyle şeyleri ya. Thank you brother. What's your name as well? Pierre. Pierre. Do you like the work here? Oh yeah. Where are you from? Réunion Island is an island in front of Madagascar. Oh really? Yeah. You're from Madagascar? Yeah. So cool bro. Yeah, and you, where are you from? Türkiye.
Turkey? Turkey. You a video? Yes, I'm YouTuber. Oh, I serious? make videos about the countries. Yeah. Have a nice day. Thank you so much, brother. How much this? 7.5. It's a bit expensive, huh? The nice view, huh? That's why. Şimdi o biralarıyla ünlü şehrin birasını doğru yerde içmen gerekiyor. Burası Beer Lab diye geçiyor. Aldın bunu 7,5 euro verdin. İstersen oturabilirsin, istersen de ayakta da takılabilirsin. Çok fazla milletten insan da var burada. Farklı kültürden gelmiş. Özellikle İspanyolcayı çok fazla duydum son dönemde. Bak mesela kırmızı da bira var. İşte yeşil de bira var. Farklı renkte, burada gördüğüm kadarıyla koyu bir renkte de bira var. Farklı farklı. How was the beer, bro? Did you like it? I have tap water, bro. Tap water, better brother. Better than beer. It's water. Where are you from? Italy. Come stai? Bene, Bene. E viva la fica. Ciao brother. Gidiyoruz. Yerimize oturacağım. Çok güzel bir yer kaptım çünkü. Seveceksiniz siz de. Hazır mısınız görüntüye? Bak şimdi bira nerede içilir göstereceğim size. Bak gördün mü arkamdaki manzarayı? Bak. Ezgi, bu elimde tutmuş olduğum Esra ya, Ezgi nereden çıktı? Esra, bu elimde tutmuş olduğum bira Alman futbolcu Beckenbauer, Fenerbahçeli Cemil, Küçük Bartu, hepsi bundan içti. Adrian bunun adı. 7,5 euro. Çok pahalı. Ama böyle manzaraya karşı 7,5 euro hala çok ucuz bence. 7 kere 4, 28, 300 lira. Biz bunu Marmaris'te bir barda 400 liraya sattılar bize ya. Şişe 33'lük. Ama bir de bakın şuranın manzarasına ya. Çok güzel. Bak inanmayacaksınız belki ama Esra hayatı boyunca bir kere ağzına alkol bile sürmemiş. Gerçekten. Sigara? Onu da hiç sürmedim. Rahibe Teresa 1, Esra 2. Bravo Esra. Vallahi gurur duydum ya. Helal olsun ya. Nasıl bir azimmiş yani. Hiç mi merak etmeden hani kurban oldum bardağını alıp ulan şunu... Hiç güzel kokmuyor. Bence de çok çirkin. Ben de hiç sevmiyorum mesela. Nefret ederim biradan. Şarap içerim ben. Için. Tattım mesela. Adrian birası 7,5 euro verdik. İçiyoruz. Deneyim. Deneyim almak gerekiyor zaten. Bazen insanlar bu şu alkolü içerken dozunu kaçırıyor. Diyor ki ulan bir tane daha içeyim, bir tane daha içeyim. Maalesef kendini kaybediyor. Ama şunu keyiflik içebilirsin. Tabii ki de bazı dini inanışlara göre alkol yasak. Mesela bizim dinimizde yasak. Ama ben çok dindar bir insan değilim. Bunu videolarımda da söylüyorum. Tabii ki de herkesin görüşüne saygımız var. Kimisi içmez, kimisi içebilir. Ama günün sonunda şunu da söylemek gerekiyor. En iyi yaşam bence alkolsüz yaşam. Ben mesajı veriyorum. Çünkü ben çok alkol tüketmeyen biriyim ve sabahları çok dinç uyanırım falan. Ama gece kulüplere çıktığımda ben hep bırakıyorum, tekrardan deneyim için almaya başlıyorum yani. Üstelik Belçika'ya gelmişim. Belçika'ya gelmişiz için 1500 tane bira var dediler. 2000 tane. Aslında biz bunu Delirium'da içecektik ama neyse burası daha çok hoşuma gitti. Herkes oraya gidiyor videolarda. Ben orası istemedim yani orası. Burası daha güzel. Gerçekten çok burası güzel. çok güzel. Baksanıza abi keyfe bak. Üf. Evet, neredeyiz? Bak akşama ayrı, gündüzü ayrı bir kent olan Brüksel'de şu an Dubliner yani Irish Pub'ın önüne geldik. Ama konumuz burası değil. Konumuz Delirium. Delirium 2000'den fazla biranın kabul gördüğü bir yer olarak gözüküyor. Gel bir gidelim. Yani burayı herkes çekti. Ben çekmeyeceğim dedim ama. Hi girls, how are you? Did you try to beer? Yes. What kind of beer did you try? With cherries. How was the taste? Not bad. Where are you from? Ukraine. Ukraine? Oh, very nice to My meet you. mother. No way, you look like sister. What's the secret? Tell me. Beer? Be creative, be creative. creative. Yeah. And no botox. No? No botox. No? No botox. How is life here? Did you like here? Very nice. Very nice. You live here? Yes. How long have you been here? After war or? Yeah, after the war has started, yes. You live here? No. No? Our family in Ukraine and still only there. live here. Yeah. Where are they living? Zaporizhia. We are from Turkey. 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 Oh, that's We are- great. We love Turkey. Yes, It's very we close are to family. Black Sea. Black Sea, yeah. It's very nice. And you come to Brussels just to Yeah, enjoy. just travel, make videos. I have YouTube channel travel. okay. That's why I'm Great. asking. Did you try beer here in Delirium? No. You were in the. I saw you. in a I saw you there. We I was saw there you as too. well. Ah, really? It's like Perfect. a beer laboratory. Yeah, beer laboratory. We were there as well. Nice to meet you. Enjoy your night. See you. Bye-bye. you too. Bye-bye. Şimdi Delirium'a geldiğinizde arkadaşlar burada çeşit çeşit bardaklar var böyle. Buradakilerin hepsini deneyebilirsiniz. Bir soralım çocuklara ya. Sorry guys, may I ask some question if you don't mind?
Did you try all of them? How is the taste? Did you like it? Some of them are. Yeah, not all of them. How is with the fruits? It's good or shit? Well, not shit, but I mean, not very good sometimes. Where are you from, by the way? Italy. Come stai? Bene, grazie. Bene, grazie. Turchia. E viva la fica e che Dio benedica. Nice to meet you. Thank you. Bye Bye. bye guys. Buradan işte geldiğinizde seçiyorsunuz. Bir dakika, burada bir pencere var. Ben o pencereyi bulacağım size. Benim şarkılar çalıyor. Hah, dur, burası değil. Bak gel. The most varieties of beer commercially available was 2024 at Delirium Cafe. 2024'te en fazla bira çeşidinin bulunduğu yer Delirium arkadaşlar. Bak arkadaşlar burada deniyorlar. Guys, did you like the taste? What's your favorite one? I like this green one. The green surprisingly. one. Yeah. What's that? It's like cactus something. Where are you from? We're from the States. Long way, huh? Oh yeah. Where do you live in America? Boston. Yep. Massachusetts, Ah, Boston. Massachusetts. I was living in Los Angeles before. I like your country, but I prefer Europe. Latin. Where are you Right, from? Central. I'm from Turkey. Nice. Turkey, yeah. Very nice to meet you guys. Enjoy your drink. Bye bye. İstersek biz de buradan alabiliriz ama bence yeter. Ben çünkü bir tane içtim. O bile kafamı güzel yapıyor. 5 tane daha içersem iyice kafam güzel olur. Hepsini denersem mahvolurum zaten. Burada da arkada başka bir şey var ama orayı neyse. Hadi gidelim buradan. Başka sokaklara gidelim. Şimdi sokaklara doğru geldik. Galiba bir tören var değil mi? Ya düğün gibi gözüküyor. Evet. Guys, what's that? It's a celebrate of something. Yes, it's the last year of our students. They are finishing the university or high school? High school, yes. You are the teacher? We are the teachers. You are the teacher. Did you like your students? They were good this year? We like them very much. You are from here? Oh yes, it's a school Here, from Brussels. okay, school. So this is high school. This is high school. Yes. Very nice. It was like 15 years ago for me. For you? 18 years. 18 years. No, for you, 16 years ago. Okay, 16 okay. years ago. Yeah, for you? Oh, How long old time are ago. you? How old Very are you? long time ago. You are like 36, 34. A bit higher. Oh, really? 46. 46. 46. Oh my God. What's the reason? Because of the beer? You look younger. Oh, thank you, my friend. What's your name, man? My name is John. In French, Jean-Nicolas, but Jean-Nicolas. from English, John. John. My name is Cesar. Nice to meet you, John. My name is Cesar. 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 Oh, Nice to meet you. Ah, nice to meet you too. Enchanté. Enchanté. Have a lovely day. See you. Öyle girdik, öğrencilerinin mezuniyeti varmış. Şimdi bugün parti olacakmış burada. İşte son günleri. Burada çocuklar giymiş takımları. Hi guys. Nice outfit ha? Hello. Bak mesela girsen hepsiyle konuşabilirsin tıkır tıkır. Olay şu. Enerjiyi vereceksin ilk etapta. Sonra hepsi kendi geliyor zaten. Sihir bu. Aynen. Enerji. Enerji işte oradan geliyor. Allah kahretmesin. Sinirlendim gene. Geliyorlar bana arada. Sokaklarda kaybolmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Olmayacak mı? Bak bir tane aile geliyor burada. Ben bu aileyle konuşmak istiyorum. Excuse, where are you from? España. España. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo te llamas? Yo, Juanjo. 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 Carlota. César, mucho gusto. ¿De dónde eres tú? Turquía. Ah, ok. The canal de Turquía on YouTube. Ok. ¿Te gusta here? Aquí? Sí, sí, es muy bonito. Es la segunda vez que venimos. Where do you live? Córdoba. En Córdoba. In the south of Spain. So, yeah, I know, Okay. from like close to Malaga, yeah? Yes. Ah, okay. I want to come. I'm working in Málaga. Oh, really? Yeah, yes. You study? I study in Córdoba. Ah, nice. Yeah, yeah. I'm working in Málaga and I live in Málaga, in Córdoba. In Cordoba. One day I will visit your city as well. But I like Brussels. What was the best thing in Brussels? Chocolate. The chocolate. The Yeah, chocolate, that's yes. true. Chocolate as well. Chocolate, The yes. beer, no? The beer. The beer. The beer. Did you try different beer, type of beer? Yeah, yes, it's very, very different. Very different, yeah. Prueba varia, ¿no? Yeah. No, I think that you asked me that it's different that is the beer to the Spain. Haha, Okay, no, it's- no, like different type. I mean, yeah, no. they're drinking I green. don't You like don't? beer. Why? I don't like beer. Ah, you don't like me too. I like sangria. Yes. Yeah, I like sangria. You like sangria as well? Sangria. Oh, you're Spanish. Wine. Wine. I All. like wine. You're a beautiful family. That's why I want to say hi. I have travel channel. Que tiene un canal de viaje. ¿cómo Ah, se okay, llama? okay. Mucho gusto. Buenas noches. Thank See you. you. Thank you. so Bye much. bye. Bye bye. Bye. Kanal Cesar Yılmaz. Do you have phone? I can show you. Cesar Yılmaz. En YouTube. YouTube, Instagram, everything. Ah, ok. Guys, you need to subscribe as well. Şu an yine Grand Palace'ın önüne geldik. Akşamı ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel bu şehrin. O yüzden geldiğinizde sabah akşam ayrı gezmeye özen gösterin. Lütfen ayak tabanlarınızı ağrıtın. Yok ben yoruldum, işte bir kahve... Yok abi.
Bir gün geldiysen buraya tadını çıkart. Her yeri tek tek dolaş. Çok büyük bir şehirden bahsetmiyoruz zaten. Yani Brüksel'de inanılmaz sizleri zorlayacak bir ortam yok. Çok keyifli. Her dakikasında ayrı keyif alıyorsun. Bak insanlar geldi. Meydanlarda böyle oturuyorlar. Burada fotoğraf çekiliyorlar. Herkes bir şey yapıyor şu anda. Hani kimse boş durmuyor şu anda. Bir yandan keyfini sürüyor. Bir yandan izliyor. Dinleniyor. Güzel ya, ben Brüksel'i sevdim. Yarın yolculuğumuz Brüj'de devam edecek arkadaşlar. Umarım sevdiğiniz bir video olmuştur. Ben böyle hem günlük hayatımı hem biraz da burayla ilgili bilgilerle hem de aynı zamanda insanların görüşleriyle devam etmek istiyorum videolarda. Çünkü böylesi daha güzel oluyor. Hem öğreniyoruz, hem keyif alıyoruz, hem de beni de tanımış oluyorsunuz. İçinizden bazılarınız diyor sana gerek yok diye olabilirsiniz ama canınız sağ olsun. Lütfen eğer daha farklı şeyler de görmek istiyorsanız aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Bir tane de olsa yorum bırakmayı unutmayın. Dilenci değiliz gibisinden oldu ama harbiden öyle. Yani videoların yukarı çıkması açısından beğen ve hype tuşu çok önemli bizler için. Ne kadar fazla onu yaparsanız insanların önüne düşer. Bizler de yaptığımız şeylerin emeğinin sonucunu almış oluruz. O yüzden ne diyoruz? Şu anda çok güzel Grand Palace Brüksel'in önünden hepinize sevgiler. Daha güzel hayatlar sizlerin olsun. İnşallah ne ümit ediyorsanız hepsine ulaşırsınız. Şimdiden Brüksel'den sevgiler. Yarın Brüj programıyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esra'cığım sana da ayrıca teşekkürler. Ellerine sağlık.